Badem, merhaba güzel kızım. Bir yelken günü daha. Açtık yelkenimizi. Orta seyri yapıyoruz. Kaptan Asla. Kaptan dün akşam ateşliydi. Kalimnos'un Emborios koyundan çıktık. Leros'un en güneyindeki koyuna gideceğiz. Lakke'nin bir altındaki koya gideceğiz. Kalimnos adasından çıktık. Karşımızda gördüğümüz ada Leros adası. Bu iki ada birbirlerine çok yakınlar aslında. Fakat karakter olarak birbirlerine tam tersi zıt durumdalar. Kalimnos çorak, kayalık, dağlıkken Leros daha düz, daha alçak tepelere sahip ve çok daha yeşil bir ada. Leros Pruva'mızda şekillenmeye başladı. 15-20 knot arası esen bir rüzgarda 6 knot hızla hedefimize doğru ilerliyoruz. Dediğim gibi önümüzdeki 4-5 gün boyunca hava hep 20-25'ler civarında esecek gece gündüz. Çift çamadan vurmuş durumdayız. Bademden dolayı tekneyi çok yatırmayı sevmiyoruz. Aslında insanlar 20 knot rüzgarı gördüğü zaman birinci camadanı vurmayı düşünürlerken biz 15'i görünce birinci camadanı, 20'yi görünce ikinci camadanı vuruyoruz. Çok mu heyecanlandın sen? Ha? Tasmanı gördün, çok mu heyecanlandın? Badem'in karaya çıkma heyecanı. Hadi bakalım, hazır mısın? Heyecanlanınca silkeleniriz. Badem, Badem, hadi bakalım. Yol ver babaya. Hadi Badem, hazır mısın? Gitmeye hazırız. Hierokampos yolları, yaya yürüyüşü ne yazık ki mümkün değil. Yukarıda bir tane market var. Ufak tefek bir şeyleri bulmak için ama çok büyük bir market değil. Daha çok bakkal gibi. Ama en azından biz domates, salatalık, limon bulabildik. Makarna ve donmuş ürünler de var. Ya da içecek. Burası çok gelişmiş bir yer değil. Daha çok yazlık mekan. Sahili oldukça güzel ama. Ve demirlemeye de, daha doğrusu tonozda durmaya da son derece elverişli. Leros'un Hierokampos koyundayız. Geceyi burada tonozla bağlı olarak geçireceğiz. Tonozların olması burada bağlanmayı güvenli ve kolay hale getiriyor. Son derece korunaklı, güzel bir koy. Sahilde görmüş olduğunuz tesisler var. Geçen sene burada oturmuştuk, yemek yemiştik. Porto Nicola. Leros'taki ilk yemeğimiz. Bir Neşe Burak klasiği. Yine unuttuk. Önce yemeye başladık. Yine unuttuk. Dolayısıyla yine birazcık tırtıklanmış yemeklerimizi sizinle paylaşıyoruz. Porto Nicola'da karamelize soğanlı bir fava söyledik. Biraz sulu falan. Ayrıca yanında da shrimp pie. Karidesli börek. Karidesli börek ve beyaz şarap yanında da. Daha birkaç bir şey daha gelecek. Favanın kıvamı birazcık sulu ama lezzeti fena değil. Üzerindeki karamelize soğanlar gayet güzel lezzet vermiş. Karides keki son derece lezzetli, çıtır çıtır. Gerçekten bayıldık. Şimdi Neşe ağzına attığında hışırtısını da duyacaksınız. O kadar da değil. Duyduğunuz gibi çıtır çıtır. Afiyet olsun Karasu. Şerefine kocası. Ve şu anda bu manzaraya karşı yemeğimizi yemekteyiz. Çok keyifli. Kuş sesleri altında. Bence porsiyonları küçülmüş. Eskiden Yunanistan'a geldiğimizde, bundan 10 yıl önce, bir ahtapot verirlerdi. Belki buranınki küçüktür. Belki de. Masal Saganaki. Onun porsiyonu fena değil. Evet, onun porsiyonu mantıklı. Tüm dillerde merhaba. Hatta merhaba. Yakışıklı bir çocuk buldu seninki. Oo, bandanası da var. Çok da yakışıklı. Birazcık minyon.
Leros'un Hippocampos koyundayız. Tonoz var. Teknelerin çoğu tonoza bağlı. Sakin bir gün geçiriyoruz. Hafta sonu yine sert bir hava bekliyoruz. Ve Badem her zamanki gibi yatışta. Badem, güzel bebeğim, tatlı kızım. Biraz da dön öteki tarafına yat bebeğim. Bademim. Davetsiz misafirler ya tekneye saldırıyorlar. Bir de gürültü yapıyorlar. Vır. Hippocampos koyundayız. Güneş battıktan sonra ufuk kızardı. Tepenin üzerinde şapeli de ışıklandırmışlar gördüğünüz üzere. Arkamızda da yelkenlerin direklerinden oluşan bir orman var adeta. Hippocampus'tan ayrılıyoruz. Bütün teknelerin arasından geçerek çıkış yapıyoruz. Hippocampus'u güzel bir Temmuz sabahında terk ediyoruz. Leros'un merkez limanı olan Lake'ye doğru gidiyoruz. Saat 7 şu anda. Bak bu da Süper Maramu. Abi herkesin Süper Maramu'su mu var ya? Gerçekten seri imalat mı yapıyorlar bu tekneyi? Nereye gitsem Süper Maramu. Bir işaret mi olsa gerek? Gerçi karım... Nerede arkasında? Arkamızda geçecek olan tekne de galiba Süper Maramu'ymuş. Süper Maramu kardeşliği. Ama bu Süper Maramu'nun kenarlarını bayağı şey yapmışlar, kirletmişler. Yunanistan Süper Maramu cennetine hoş geldiniz. Polonya bayraklı, bu Türk de olabilir. Biz bu tekneyi gördük sanki. Kenarları kirli olan tekneyi biliyorum sanki ben. Genel bir Hippocampos görünümü. Aslında gideceğimiz Lake koyu da hemen şuradaki geçidin arka tarafında kalıyor. Biz denizden gideceğimiz için bayağı bir dolaşacağız. 45 dakika, 1 saatlik bir yolumuz var. Teknenin adı çok anlamlı. Teknenin şekli şemali de benziyor aslında ama tabii ki gerçek kısmet değil. Burada sağdan burayı almadan geçemeyiz. Leros, gördüğünüz gibi Kalimnos'un aksine oldukça yeşil, son derece alçak tepelere sahip olan bir ada. Tam karşımızda Lake limanı. Şu anda geçmekte olduğumuz nokta İngiliz gemisinin batırıldığı nokta. Tam altımızda bir yerlerde yatmakta İngiliz savaş gemisi. Gördüğünüz gibi burada demirde duran tekneler var. Lake limanına yanaşırken Badem'in sallanmadığımız için seyir keyfi kendisi sere yatıyor. Çünkü sallanmıyoruz, yatmıyoruz. Biz yatmıyoruz, Badem yatıyor. Kartal kalkar. Onun gibi bir şey bu da. Lake limanına giriyoruz. Yaklaşık 1 yıl sonra tekrar Leros adasının Lake limanındayız. Burada bir marina var. Bu marina ücretli. Gecelik 20 euro veriyorsunuz. Su için 5 euro, elektrik için 7 euro istiyorlar. Ama gecelik 20 euro. Gerçi muhtemelen o da tekne boyuna göre değişken bir şeydir. Tonoz var. Şu en baştaki teknenin gördüğünüz gibi çift tonoz almış sudan. Tonoz sistemi var. Su ve elektrik var. Ücretli. Ters tarafa döndüğünüz zaman sahil güvenlik botlarından sonra görmüş olduğunuz alanda da ücretsiz olarak demirinizi atıyorsunuz, kıçtan kara yapıyorsunuz. Burası ücretsiz. Çok geniş bir liman, son derece korunaklı, alargada kalmaya son derece uygun. Karşıda bir marina daha var. Burada birçok tekne var. Muhtemelen kışlamak için tekneleri insanlar burada bırakıp gidiyorlar. Sonraki yaz başında da gelip buradan tekrar teknelerini alıyorlar. Şuradaki gemilerin bağlandığı asıl limanın arka tarafında giriş var. Direkleri gördüğünüz yerde ücretsiz olan bağlanma yeri. Onun devamında da ücretli olarak bağlanabileceğiniz marina hizmeti veren yer var. Bu anıt Leros'un savaşçıların anısına buraya yapılmış fakat o da birçok diğer yapı gibi oldukça içler acısı durumda. Burası adadaki en yüksek yapı Saat Kulesi. Saat Kulesi'nin altındaki bu alan zamanında Balıkhali olarak kullanılıyormuş fakat şu anda tadilat halinde. Şehir oldukça hüzünlü. Binalar, güzel binalar fakat hepsi çok hırpalanmış durumda. Ciro istedik. Böyle pita pot diye bir şey önerdiler. Böyle ekmek biraz böyle kase gibi içine ne buluyorsa dolduruyorlar. Yarım litre şarabımızla birlikte manzaramız da bu. Burada bir karabatak sabah kahvaltısını yapıyor.
padişah havuzluğa çıkar. Günaydın Badem. Hoş geldin aramıza. Günaydın benim güzel kızım. Günaydın benim güzel kızım. Çok sıcak. Daha sıcak görmedin ama aşkım. Daha sabah saat 8:30. Leros Adası'nın Lakki Limanı'nda sabah bir ağaç gölgesine sandalyemizi ve sehpamızı kurduk. Kahvelerimizi aldık. Badem de burada. Az evvel bir kuçu buldu kendine arkadaş. Kuçuyla çok güzel oynadı. Koşturdu. Döndü dolaştı. Şimdi yorgunluk atıyor. Çok yoruldu kızım. Karşıda soldan ikinci direk Virabadem'in direği. Tankue denilen belediyenin bağlanma bölgesine bedava bağlıyız. Su bedava, elektrik bedava değil. Evet, hava bedava, su bedava. Bedava yaşıyoruz, bedava. Bedava yaşıyoruz, bedava. Karım sever. Edebi neşe. Bedava yaşıyoruz, bedava. Kullanırım bunları sonra. Minnacık bir gemi geldi. Oho! Yelkenlinin üzerinden geçecek resmen. Dün Neşe'yle konuşuyorduk. Burada demir atmış olan yelkenli tekneler bu büyük gemilerin aslında manevra alanının içerisine giriyorlar. Hatta bazen gelip tekneleri buradan kaldırtıyorlarmış. Şu görmüş olduğunuz yelkenli tekne aslında birazcık tehlike yaratıyor. Eğer Lakki Limanı'na gelip demir atacak olursanız şurada görmüş olduğunuz yeşil şamandıranın dışına ve gemilerin yanaştığı limanın karşısına denk gelecek yere demir atmamaya özen göstermekte fayda var. Yoksa gelip zaten buradan demir almanızı, başka yere gitmenizi istiyorlarmış. Bunu da bilgi olarak eklemiş olalım. Yunanlılar denizi çok sağlam kullanıyorlar ve deniz yollarının kaptanları da çok sağlam denizciler. Çok zor hava şartlarında, çok dar alanlarda çok inanılmaz manevraları gördük kaptanlardan. Buradaki port polise belediye iskelesinin olduğu döner kavşaktan yürüyorsunuz. Şu binanın arkasındaki bina, köşeyi döner dönmez sağda. Herhalde adaların en sevimsiz port polisi. İnanılmaz problem çıkarıyorlar. Aldığı her evrağı inceliyor, beğenmiyor, sigortaya takıyor, cruel liste takıyor, tepayiye takıyor. Yani eline aldığı her evrağa sorular soruyor ve çok suratsız, çok sevimsiz. Ama girişimizi yaptık. Çıkarken de aynı muameleye maruz kalacağız muhtemelen. Geçen sene öyle olmuştu çünkü. Girerken sorgu sual, çıkarken sorgu sual, girişinizi onaylıyorlar. Ama buradan Yunan adalarına ilk girişi düşünemiyorum. Yani hani başka adadan girip bize bu kadar sorun çıkardılarsa herhalde ilk defa bu adaya giriyorken yapmadıklarını bırakmazlardı diye düşünüyorum. Hemen şu binanın birinci katı, şu bayraklı yerden giriyorsunuz. Bu arada bu yolun sonunda da içme suyu var. Bu yoldan dümdüz gittiğiniz zaman herhalde 300-400 metre sonra sol tarafta içme suyu var. Marketten aldığınız şişe sudan çok daha lezzetli. Biz o suyu kaynatıyoruz. Çay, kahve için kullanıyoruz. Ama gördük ki insanlar şişelerini getirip oradan dolduruyorlar. Gayet lezzetli bir su. Adını söylemeyi beceremediğimiz bir restorandayız. Lihnari. Ahtapot söyledik. Liksnari. Şarabımızı söyledik. Kalamar. Lezzetler çok güzel ama porsiyonlar Evet. biraz küçük. Lezzetler çok güzel şu ana kadar ama porsiyonlar biraz küçük geldi. Bu da günün menüsünde şiş ton balığı. Gayet güzel geldi. Şu ana kadar yediğimiz her şey çok lezzetliydi bu arada. Bu 50'lik Vespa'ya bayıldım. 1972 yapımıymış. Daha restorasyondan yeni çıkmış. Benle yaşıt. İnanılır gibi değil ama çok şirin. Şurada bir pedalı var. Yedek lastiği var. Burak şortunla uyum içinde. Sen çok daha neoniksin ama. Vespa. Bayıldım. Bence vitesi var. Tam bir klasik. Bizim kritik orada bir yakışıklı gördü galiba. Hadi kızımın üstüne işeme lütfen. Neredeyse. Evet galiba ayağına işemiş olabilir. Buradan çıkınca krepçiye gidiyoruz. Bu da gene İtalyanlardan kalma bir yapı.
yelkenlimizin yanında küçücük bir sandal gibi kaldığı koskocaman bir komşu. Böyle bir yelkenliyle seyir yapmak herhalde büyük keyif olsa gerek. Bütün gece bakıp ne kadar güzel deyip durduk geldik kendimize. Kuşlar feri demirini attı. Fakat yanaşacağı yerde bir tane beyaz yelkenli var. Çok merak ediyorum nasıl olacak. Ben valla orada olsam stresten öldüydüm. Leroslak limanını geride bırakıyoruz. Şu koy belediye iskelesinden yürüme mesafesi. Hemen portun arkasında kalıyor. Denize girmek için fena değil ama böyle pırıl pırıl cam gibi bir deniz beklemeyin. Fakat gene de serinlemek isterseniz en yakın alternatifiniz şehir içinde kalıyorsanız ya da Alarga'daysanız burası. Lakka'da liman içine demirlemek istemezseniz bir de burada bir koy var. Burası hem Savaş Müzesi'ne de daha yakın. Sanıyorum 2 tane de beach var. Koyda da çok fazla Alarga'da tekne oluyor zaten. Ve böyle bir alternatifimiz var ama şehre yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta burası. Leros Adası'nın kuzeyindeki Arkengelos Adası'yla Leros Adası arasında kalan Boğaz'da böyle bir demir yeri var. Dün geldik, geceyi burada geçirdik. Gece çok güzel geçti, son derece sakindi. Fakat şu anda saat öğleden sonra 2 civarı rüzgar tekrar başladı. Denizin çok mükemmel olduğunu söyleyemeyeceğiz. Pırıl pırıl berrak bir deniz değil. Ama dip balçık olduğu için güzel demir tutan, rüzgarda gelip konaklanabilecek, demirde kalınabilecek bir yer. Bir adet restoran var. Google'da rate'i gayet yüksek. 4.7 idi yanlış hatırlamıyorsam. Balık çiftlikleri var. Dediğim gibi deniz çok berrak sayılmaz. Ege Denizi olarak vasat sayılabilecek bir deniz. Ama dalgadan korunaklı, rüzgar alan bir yer. Gece demirde kalınabilir. Güzel bir rüzgar var. Bir yelkenli demir yerine kadar yelkenleriyle geldi. Leros'un en kuzeyindeki Arkangelo koyundan demir alıyoruz. Kaptan Sancak dedi. Güzel bir koydu. Sakin 2 gece, 2 gün geçirdik. Her demir alışımızda karnımda kelebekler. Sakin bir sabah, rüzgarımız yok. 18 Temmuz sabahı Arkengelos'tan sabah saat 7.30 itibariyle çıktık. Hava son derece durgun, rüzgar yok, dalga yok. İnşallah seyir boyunca da kolayımıza bir rüzgar, güzel bir dalga yönü, her şey hedefimize doğru direkt olarak gitmemizi sağlayacak şekilde olur. Güzel bir seyir bekliyoruz. Hava, saha, zemin çok güzel. Badem yerinde, neşe yerinde. Kaptan Köşkü'ne kuruldu. Miço dümende. Arkengelos'la ilgili söyleyecek şey, demir yeri olarak korunaklı. Zemin gayet başarılı, güzel demir tutuyor. Tonozlar Fakat var. evet tonozlar var. Fakat denizi öyle çok ahım şahım değil. Yatıp berrak. demiri görmüyorsun ama yani öyle ayağınla da görmüyor değilsin. Sabah erken saatlerde daha berrak. Ama gün boyunca esen rüzgarın da verdiği işte burada çok sayıda balık çiftliği var. Muhtemelen onların da Etkisi var. etkisi oldukça bulanık sayılabilecek bir deniz ama rüzgardan, fırtınadan kaçıp gece geçirmek için Evet, güzel korunaklı. bir yer. Arkada güzel bir restoran var. Restoranın rate'leri gayet yüksek. Fiyatları da bir tık. Fiyatlar erişilebilirlik bakımından zor bir yer olduğu için muhtemelen fiyatlar biraz pahalı gibi görünüyor. Ama normal yani. Biz gidip yemek yemedik. O yüzden bir tavsiyede bulunamıyoruz. Her yer balık çiftliği. Buradaki denizin hafif bulanık olmasının nedeni balık çiftlikleri. Burası bizim demirlediğimiz yer. Bir yan koyu daha var. Daha küçük bir koy ama onun da dip yapısı aynı. O tarafta da tekneler kalıyor. Bizim demirlediğimiz yerde zannediyorum 5 tonoz var restorana ait. Çok rahat demir de tutuyor. Tonozların hepsi kıyıya yakın zaten.
Bademi de rahat çıkarabildik. O yüzden bizim için güzel bir sığınaktı. Leros'un son noktası. Evet, Leros'un son noktası. Çok şükür rüzgar kolayımızla Patmos'a doğru yol alıyoruz. Gayet keyifli, mışır mışır ve alemde bu. Senin seyrin nasıl geçiyor? Keyfi yerinde mi? Keyfi yerinde mi? Görmüş olduğumuz ada Patmos Adası. Patmos'a doğru gidiyoruz. Amanın kaçak yolcu almışlar. Kaçak yolcu saklamış annesinin bacaklarının arasına. Kaçak yolcu buldum. Hemen denize atalım. Hiç umurumda değil. Hiç. Anca uyu zaten.